Merhaba Başak Burçları ve yükseleni Başak olanlar. Ocak 2026 kahve falı bakımınıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bu kez fincanımı sizlerin niyetiyle kapattım. Fincanınızı yorumlamadan hemen önce astrolojik kehanet listesinden niyetinize kartlar açacağız ve akabinde fincanınızı yorumlayacağız sevgili Başaklar. Bakalım Ocak 2026 için destemden niyetinize hangi kartlar gelecek? Hemen şöyle kartlarınızı seçmek istiyorum. İlk kartınız Mars Retrosu ile sizlere geliyor sevgili Başak Burçları. Bu kart geldiğinde sizlere şunu söyler açıkçası. Enerjiniz Ocak 2026'da içe dönüyor sevgili Başaklar. Dışarıya harcanan gücün geri çağrılması demek de olabilir. Aceleyi bırakmanız gereken, durup ve bakmanız gereken bir ayın içerisinde olacaksınız. Mars Retrosu eski öfkelere, yarım kalmış mücadelelere ve ben bunu neden yaptım dediğin kararlara geri döndürür sevgili Başak. Bu kart aslında bir engel değil, daha çok bir fark ediş kartıdır sevgili Başak Burcu. Diğer kartın 6. evden geliyor. Günlük rutinimi yeniden düzenliyorum der bu kart. Burada tabii ki hani açıklamasından da belli olduğu üzere günlük hayatı anlatıyor. İş, sorumluluklar, beden ve düzen. Bu kart aslında diyor ki rutinlerin mi seni yönetiyor yoksa sen mi rutinlerini yönetiyorsun? Ocak 2026'da bunu tekrar gözden geçirmen gerektiğini söylüyor. 6. ev vurgusu fazla yük alındığını, dinlenmenin ihmal edildiğini de aynı zamanda gösteriyor. Burada küçük değişimler büyük rahatlamalar getirir mesajı da saklı aslında sevgili Başak. Hemen diğer kartına bakalım. Vertex olarak açılıyor. Kaderimi elime alıyorum diyor bu kartın mesajı sana. Tabii burada evet bir kadersel temas noktasından bahsetmek mümkün. Karşılaşmaların tesadüf olmadığı bir ayın içerisinde alacaksın. Başak burçları için özellikle Ocak 2026'da hayatına giren bir kişi, bir teklif ya da bir konuşmanın daha büyük bir amaca hizmet ettiğini anlayacağız sevgili Başak. Ve bu kart tam zamanında geleni temsil eder. Yani Ocak ayında bir kişiden bir teklif geliyorsa evet gelmesi gereken bir zamanda ya da bir konuşma yapılacaksa belki zihninde şu kişiyle şunu konuşsam mı diye bir düşünce varsa evet bu konuşmanın tam zamanı Ocak 2026'da yapılmalıdır der bu kartın mesajı sevgili Başak Burcu. Bir diğer kartın ise 2. evden geliyor. Elimdekilerle yetinmeyi bırakıyorum diyor kartının mesajı sana. Burada 2. ev kartının sana mesajı değerlerinden bahsediyor aslında. Para, özgüven ve sahip oldukların. Ama asıl soru şu burada sevgili Başak. Kendine verdiğin değer ne? Bu kart hani daha çok maddi güvenlik kadar duygusal güvenliği de anlatıyor sana. Hak ettiğini talep etmediğinde hayata da vermekte tereddüt edeceğinden bahseder aslında. O yüzden neyle uğraşıyorsan uğraş ama ne kadar sorumluluğun olursa olsun kendine olan değeri göz ardı etme der aslında bu kartın mesajı sana. Ve kartların bütününü ele aldığım zaman önce gücünü geri alman gerekiyor. Sonra hayatını düzenliyorsun, kaderle yüzleşiyorsun ve değerini hatırlıyorsun Ocak 2026'da. Bir şeylere o kadar çok odaklanmışsın ki, bir şeyin olmasını o kadar çok istiyorsun ki canla başla mücadele ettiğin bir şey var. Bu maddiyatla da alakalı olabilir. Bir düşünce, bir hayal, bir hobi bilemiyorum. Ama burada buna bu kadar emek verirken lütfen kendine verdiğin değeri de unutma. Yani fazla yorgunluk bile senin kendi değerini kaybetmene neden oluyor bu ay sevgili Başak Burcu. Hadi bir de fincanına bakalım. Ocak 2026 için fincanın bize hangi mesajları getirecek? Başak ve yükselen Başaksan bu fincan senin için açılıyor. Neyse halin çıksın falında diyoruz. Evet.
fincanı kaldırdığım anda şöyle şuralara aniden böyle telveler sıçradı. Yani burada bir duygu boşalması olabilir. Çünkü bak uzun süredir e, bir takıldığın bir şey var. Böyle hani doldun. Ya ani bir öfke patlamasından gelecek olan bir duygu boşalması, dökülecek gözyaşı ama döküldükten sonra böyle seni hani rahatlatacak bir gözyaşı da diyebilirim. Aniden böyle bir duygu patlaması gibi bir durum hissettirdi. Şimdi senin şöyle bir fincanına göz gezdirmeni istiyorum sevgili Başak ve tabii ki ben de senin için inceleyip yorumlayacağım. Gerçekten çok değişik bir fincan. Yani takdir edersin ki şöyle baktığın zaman telvelerin bütünlüğü sanki tabağa akmış. Çok böyle net, keskin figürlerim var, iri iri figürlerim var. Bize çok şey anlatan, az ama çok şey anlatan figürlerim var. Tabii tabaktan da detayları alacağız. Şimdi burada ilk hissettiğim şey ne biliyor musun sevgili Başak? Bak, tam şu kısımda iki çift göz görüyorum. Hani yolun üstünde iki çift göz tam bu kısımda. Ve bunlar çok iri gözler. Şu an senin yakınında olmayan, belki işte bir işle alakalı şehir dışına gittin. Belki işte bir takım akraba ya da aile evinde kalıyordun, uzaklaştığın bir yere gittin bilemiyorum ama sana mesafeli olan birileri var, senden haber alan, seninle ilgili bir şeyleri toplamayı, duymayı seven birileri var ve bu kişilerle aranda yol mesafesi ya da fiziki mesafe olmasına rağmen hala gözleri senin üstünde. Kıskanılıyorsun ve bu kişilere karşı uyarıya davet ediliyorsun. Yani bu ay güzel bir şey olduğu zaman lütfen bunu herkes bilmesin. Çünkü bazen en yakınlarımıza söylemek, tabii ki en yakınlarımız ya da en sevdiklerimiz bize zarar verecek diye değil. Ama farkında olmadan birilerine böyle bir şeyleri aktarabiliyorlar ve sen bundan çabuk etkileniyorsun. O yüzden dikkatli ol. Çevremde gerçekten böyle hani iri gözler var ve senin üstünde olarak görünüyorlar sevgili Başak Burcu. Hemen şurada gözüme çarpan detay var. Ondan sizlere bahsedeceğim. Bakın burada böyle iki tane sanki havuz ya da göl gibi bir birikinti var ve bu göllerin içi boş değil. İçinde böyle dans eden, yani bana daha çok öyle hissettiriyor. Sanki böyle dans eden balıklar varmış gibi hissettim bu gölün içinde. Bu aslında çok şey anlatıyor. Çünkü burada iki ayrı alan, iki ayrı kısmetin olacağından bahsedebilirim. Ve balıklar sakin değil. Sanki böyle hareket halinde gibiler sevgili Başak Burcu. Burada bir bekleyiş değil, içten içe büyüyen bir bereketin olduğundan bahsedebilirim. Ama havuzlar ayrı ayrı. Yani bu da bize şunu söylüyor. Aynı anda iki şey yönetmeye çalışıyorsunuz. İki duygu, iki plan ya da iki yol bilemiyorum. Ama bu yönetmeye çalıştığın şeylerin ikisi de çok kısmetli ve doğru şekilde yönetirsen bunlardan çok güzel fayda sağlayacaksın Ocak 2026'da. Tabii buranın ana teması ne? Bir şeyleri yönetmeye çalışırken kendi değerini, işte kendi dinlenmeni, kendi beden sağlığını ihmal etmemen gerektiği ama güzel bir görüntü var burada sevgili Başak. Şimdi buraya baktığım zaman bakın burada şöyle sizlerin de görmesini istiyorum. Çok fazla böyle kısa kısa yollar var. Görebiliyor musunuz? Böyle arka arkaya dizilmişler. Kısa kısa. Hatta yollardan birinde de böyle bir kapı da var ama bu kapalı. Daha açılmasına sanki zaman varmış gibi görünüyor. Belki gitmeyi ertelediğim bir yolculuk ya da erteleyeceğim bir yol olabilir bu ay bilemiyorum ama bak bu kısımda çok fazla kısa kısa yolların var sevgili Başak Burcu. Daha çok yolların kısa oluşu, anlık kararlar, küçük adımlar ya da bir deneyim, hani bir şeyleri deneyimleyeyim diye çıkılan yollardan, yolculuklardan bahsediyor. Ocak 2026 için bizlere. Büyük risklerden kaçıyorsunuz bu ay ama küçük hamlelerle de ilerlemeye çalışacağınız bir ay olacak sevgili Başak Burçları. Şimdi fincanınızın dip kısmına baktığım zaman dip kısmının şu kısmı hani oradan tam görünmüyor ama
Ben böyle baktığımda şuraya bütünüyle baktığın zaman sanki böyle dalları açık bir ağaç gibi görünüyor. Ve dipte de sanki bu ağaca bir şey bağlayan bir insan silüeti var. Yani bu ne demek? Çok uzun süredir olan bir niyetin, bir duygun, evet yani Ocak 2026'da gerçekleşebilir. Ya da bir şeye niyet ettin, işte bir şeye adak adadın ve o olacak ve o adağın yerine getirilmesi gerekir. Ya da bir dileğin zaten gerçekleşti, adağını unuttun, işte onu şu anda gerçekleştirmen gerekiyor. Tabii bu hanenden birinin bir dileği, niyeti ya da adağı olabilir. Üçlü vade görünüyor. Burada bir 3 rakamı var. 3 gün, 3 hafta içerisinde ya da 3. haftasında Ocak ayının gelecek olan çok güzel bir haberim var. Müjdeli bir haberim var. Hemen şu kısımda bir şey görmüştüm. Bakın burada böyle boynunu eğmiş, hani böyle diz çökmüş bir insan silüeti var. Burada ve bu kişinin tam karşısında da şöyle iki karanlık, hani daha çok koyu renkte görünen iki kişilik bir silüet var ve kişi de burada diz çökmüş olarak ya da boynunu eğmiş olarak görünüyor. Bu iki kişi bu kişiye hiçbir şey söylemiyor. Sadece bakıyor, izliyor. İzleyen bir enerji var ve bu şu demek oluyor. Yani bir şey böyle bu ay açığa çıkabilir sevgili Başak. Hani gerçekten bu ebeveyn olabilir, çocuklar olabilir. Çok böyle duyulmasını istemediğin bir durum olabilir. Açığa çıkabilir. Hani beklemediğin kişiler bunu duyabilir, tepkisiz kalabilirler. Belki de buradaki bekleyen, izleyen kişilerden biri sensin. İşte senin eşin, çoluğun, çocuğun bilemiyorum. Öğreneceğin bir şey var. Bir şey açığa çıkacak ama böyle tam bir tepki veremiyorsun. Yani burada bir tıkanan bir enerji var. Tabii ki bu çok hani kötü hissettiren bir şey değil. Çünkü karşıdaki kişi burada sanki böyle daha çok mahcubiyet durumu içerisinde. Belki de senden ve eşinden, senden ve çocuklarından özür dilemek için birinin hayatına girişi gibi bir şey de olabilir, bilemiyorum. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Hadi bir de tabağına bakalım. Tabağın bize neler gösterecek? Ocak 2026 ile alakalı. Şöyle biraz açılmasını bekliyoruz. Evet. Şimdi burada bir kalp figürünüz çıktı sevgili Başak Burçları. Böyle kalbinize hitap edecek bir teklif gelecek bu ay. Resmi yerden gelecek olan bir haber. Hane içinde fikir ayrılığı, bir konuda ikiye ayrılma. Haneye gelecek, yine burada üçlü vade veriliyor. 3 rakamınız çıkmış çünkü tepede. Güzel bir anahtarla bağlantılı bir mevzu var. İşte araba değiştirme, ev değiştirme olabilir. Bilemiyorum, ya da bir konunun çözümünü açacak olan bir anahtar olabilir. Güzel bir haber, evet, görülüyor burada da. Biraz ufak tefek tartışmalar görünüyor hane içerisinde ama üstesinden gelinemeyecek kadar kötü değil. Hani daha çok böyle geçmişteki olayların tekrar tekrar konuşulmasıyla açılacak tartışmalar gibi de hissettiriyor. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Evet sevgili Başaklar, Ocak 2026 fincan ve kart yorumunuz bunlardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.